Üzüldük ama küsmedik. Yılmadık, durmadık. Biliyorduk ki birilerinin hesabı varsa Bursa'nın da bir hesabı var. Birileri Bursa'ya bir şey dayatıyorsa Bursa gününü bekliyor. İşte geçen yıl 31 Mart'ta bütün hesapları bozanlara, emaneti ehline teslim edenlere, bu kentin kaderine, geleceğine sahip çıkanlara helal olsun, helal olsun hepinize. ...2019'da Bursa'da 3 ilçe belediyemiz vardı. Şükürler olsun Gemlik 2 dönemdir, Mudanya 3 dönemdir, Nilüfer 6 dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Harmancı'yı 20 yıl sonra, Osman Gazi'yi 35 yıl sonra, Mustafa Kemal Paşa'yı 47 yıl sonra bize emanet edenlere sözümüz olsun ki emanetiniz gözümüzdür. Gözümüz gibi bakıyoruz. Bursa'nın yeşile ve beyaza sevdasını ta yüreğimde taşıyorum. Ve eski güzel günlerini arayan futbolcuların, teknik heyetin tüm zorluklara rağmen mücadeleleriyle ve her koşulda takımlarının yanında olan Bursaspor'un timsahlarına selam olsun. Hoş geldi Bursa. Dur bir göster. Şunu bilelim. İstanbul'da 3 büyükler yok. Türkiye'de 4 büyükler yok. Türkiye'de büyükler varsa 5 büyükler var ve bir tanesi de Bursaspor'dur. Bursaspor'u o eski günlerinde, o başarılı günlerinde şampiyonluk kovaladığı, Avrupa'da Türkiye'yi temsil ettiği günlerinde göreceğiz. Hep beraber Bursa'nın başarılarıyla sevineceğiz. Yolun açık olsun Bursaspor. Değerli Bursalılar, artık sizin desteğinizi alamayanlar, artık arkasında milleti bulamayanlar, sizin rızanız olmadan iktidarlarını sürdürmek istiyorlar. Demokratik seçimleri, yani sandığı ortadan kaldırmanın ve bir vesayet rejimi kurmanın peşindeler. Biraz önce bahsettim. 19 Mart sizin seçme hakkınıza yapılan bir darbedir. 19 Mart tarihinde yapılan iş, bir önceki yerel seçimin kazananına darbe olmanın yanında bir sonraki genel seçimin Cumhurbaşkanı adayımıza ve milletimiz takdir ederse, il başkanım, bir sonraki Cumhurbaşkanı demiyoruz. Millet takdir ederse bir sonraki Cumhurbaşkanımıza, Ekrem İmamoğlu'na yapılan darbedir. Bir sonraki Cumhurbaşkanını ne başsavcılar, ne siyasetçiler, ne askerler, ne bir başka vesayet kurumu bir sonraki Cumhurbaşkanını bir irade belirler. O da milletin iradesidir. Milletin iradesidir. İşte o irade bugün kent meydanındadır. Buradadır o irade ve adayına sahip çıkmaktadır. Şu kadarını söyleyeyim. 67 gün önce yapılan iş bir yargı kumpasıdır. Nasıl
Ergenekon kumpası vardıysa, balyoz kumpası vardıysa, nasıl 2019'da İstanbul'un iradesine Yüksek Seçim Kurulu'nda yaptıkları kumpasla el konulmaya çalışıldıysa, bu sefer de bir yargı kumpasıyla karşı karşıyayız. Maalesef Erdoğan bugün de çıkmış. Maalesef Erdoğan bugün de çıkmış. Sadece kendisinin gördüğü, varlığına kimseyi inandıramadığı bir ahtapottan, kollarından bahsediyor. Maalesef çıkmış. Diyor ki Özgür Özel suç örgütünün posta güvercini mi diyor. Ne oldu? Hasta mı var? İndirmediniz. Şöyle yakındaki kırlangıç hastanın yanına gitsin. Bakın tüm yerel sen kırlangıcı hastanın yanına gidiyor. Onu takip et sağlık ekibi şimdi. En hızlı yol bu. Sağlık ekibi. Bir göreyim neredesiniz? Neredesiniz sağlık ekibi? Bakın oradaki bütün kırlangıçları indirin. Bir tek hastanın başındaki kalsın. İndir. Bayrakları böyle yan çevir. Hastanın başındaki kırlangıca sağlık ekibi koştursun. Bir göreyim neredeler müdürüm. Arkadaş hadi arkadaşım. Arkadaşım koştura bak. Bayağı da ileride. Oradan gidemezsiniz. O kadar ileride ki. Bak otobüsün arkasından gidin. Orada mı? Orada ekip var diyorlar. Divan Pastanesi'nin önündeki, divan yazan yerin önündeki ekip, oraya yakın ekip gitsin. Geldi mi? Geçmiş olsun. Sadece kendi gördüğü bir ahtapota inanıyor. Allah esirgesin. Allah esirgesin. Yıllardır bu görevler yapılıyor. Millet takdir etti. Belediye başkanlığı yapıldı. Başbakanlık yapıldı. Cumhurbaşkanlığı yapıldı. Bütün yetkileri istediniz. Millet takdir etti, yapıldı. Ama bir yerden sonra yoruyorsa öyle kendi kendine ahtapot görmeler falan, maazallah senden başka gören, inandırabildiğin kimse yok. Ne diyordun? Bir ay önce, daha doğrusu 66 gün önce diyordu ki bir ay sonra bunlar birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar. Ailelerinin dahi yüzüne bakamayacaklar diyordu. Ey Erdoğan, onu söyledikten 66 gün geçti. Geçen cuma Ekrem Başkan'ın gözünün içine baktım. Bu perşembe yine gözünün içine bakacağım. Yozgat'ta, Samsun'da, Van'da, Mersin'de, Konya'da, İzmir'de milyonların ve televizyonları başından tüm milletin gözünün içine bakarak ben söylüyorum, hala bakıyorum. Ekrem İmamoğlu suçsuzdur, masumdur. Bunların hepsi iftiradır. İftiracısınız. Bana diyor ki Ekrem Başkan'ı bırak. Ekrem Başkan'ın peşinden gitme. Ona sahip çıkma. Sen diyor posta güvercini misin? Bak Tayyip Erdoğan, Özgür Özel'den olsa barış güvercini olur. Özgür Özel'den barış güvercini olur. Bu ülkeye kardeşliği getirir, barışı getirir. Eninde sonunda
Cumhurbaşkanı adayımızı tutar kolundan Bursa'ya getirir. Söz veriyorum size. Bana soruyordu. Sen diyordu. Bunlara kefil olabilir misin? Ben Ekrem Başkan'a da bütün arkadaşlarımıza da kefil olurum. Geçmişte de bunlar oldu. Geçmişte senin bugünkü savcın gibi yine bir savcım vardı. Adı Zekeriya Özlü. Buna kendi zırhlı Mercedes'ini verdin. Her şeyinle kefil oldun. Onun yerine kendini Ergenekon'un, Balyoz'un savcısı ilan ettin. O sırada ben ülkenin Genelkurmay Başkanı'na iftira atıyordunuz. İlker Başbuğ'a kefil oldum. Ben Mehmet Haberal'a kefil oldum. Ben Mustafa Balbay'a kefil oldum. Ben Türkiye'nin onurlu, şerefli Atatürkçü subaylarına kefil oldum. Benim kefil olduklarım alınları ak, başları dik. Bugün meydandalar. Senin kefil olduğun Zekeriya Öz sıçan gibi kaçtı Amerika'ya. Sıçan gibi. Şimdi gelmiş bana tekrar bu davanın savcısıyım diyor. Tekrar çıkmış bir savcıya, yeni Zekeriya Öz'e sahip çıkmaya çalışıyor. Geçen seferi unutma. Döndün dolaştın. Milletim ve Rabbim beni affetsin. Ben de kandırıldım dedin. Bu meydanda ne dün ne bugün kandırılanlar ne de yarın kandırılabilecek kimse yok. Gerçek demokratlar, gerçek Müslümanlar, gerçekten doğrudan şaşmayanlar buradalar. Senin gibi o gün öyle deyip bugün böyle diyenlerden değiliz. Eğer bir ülkede adalet varsa önce bir suç bulunur. Ne var? Hırsızlık. Nerede bu hırsız? Suçu bulursun, suçlunun peşine düşersin. Ama bugün Türkiye'de suçtan suçluya gitmek yerine kişilere suç icat etmeye çalışan bir anlayış var. Bugün hedef belli. Hedef 2 milyon CHP'linin 15,5 milyon vatandaşın arkasında durduğu, adaylaştırdığı, bugüne kadar 4 kez senin adaylarını yenmiş, bileğini bükemediğin, İstanbul'da girdiği her seçimi kazanmış, bugüne kadar AK Parti'ye hiç kaybetmemiş biri var karşında ve onu hedefe koyup alın bunu, suç bulun, karşımda aday olmasın, diplomasını iptal ettiren sen. Bugün diplomasını iptal ettiren sen. Bugün masaya oturan, kurucusuyla pazarlık yapan, PKK terör örgütünü destekliyor diye kara çalan sen. Meşe, Ladin, Çınar diye 3 odundan yalancı şahit, gizli tanık bulup iftira attıran sen. Ve bugüne kadar bir tane kanıt ortaya çıkmadı. O gün bugündür. İki aydır atılmadık, iftira kalmadı. Ne dediler? 560 milyar yolsuzluk var dediler.
1 lirası bile ispat olmadı. Ama şu ispat oldu. 6 yıldır yönetiyor İstanbul'u. 6 yıllık bütçenin toplamı 490 milyar. %70'i çalışanların maaşı. Hani nerede asfaltı, suyu, hizmeti? Toplanan çöpleri toplamasan, asfalt dökmesen, beton yapmasan, arıtma yapmasan, kreş yapmasan, kent lokantası yapmasan, aşevi açmasan, hepsini toplasan 490 milyar. Bu diyor ki çalınan para 560 milyar. 1 lirasını bulamadılar. 1 lira 1 kuruş ispat edemediler. Evde paralar var dediler. Çocuğun kumbarasına kadar tenezzül ettiler. Kurultayda 1200 telefon dağıtıldı dediler. 1200 değil, bir tane bile bulamadılar, gösteremediler. Garajda lüks araç var dediler. MHP'li vekilin çıktı. Valizlerde para var dediler. İçinden cemır çıktı. Bu cemırı niye kullanıyorsun dediler. Kendi belediye başkanı Kadir Topbaş'ın çıktı. MASAK raporu dediler. MASAK raporunun içinden bir torba peçete çıktı. Hastam var. Arkadaşlar şuraya bir sağlık görevlisi, demin hızlı gelenleri göreyim. Gelin abicim. Gel hemen şuraya. Bir tane bir pankart gösterin, gerisini indirin. İndir hepsini, indir. Yanında hasta olmayan indirsin. Koş. Koş. Hemen açın orayı. Korumalar bak nasıl geçecek adam oradan, açamıyor. Biriniz kesin. Kesin onu. Hangisi ben göremiyorum. Orası. Bak şimdi buradan geliyor, açılın iki yana, bir koridor açın, koşa gelsin. Açılın bir göreyim. Evet, ulaştı. Şimdi bütün Bursa duysun ki şimdi 4. dalga operasyon, 5. dalga operasyon. Sordukları soru şu. Ekrem İmamoğlu'nun özel kalem müdürüne soruyor. Sen koruma müdürüyle niye telefonda bu kadar çok görüştün? Ekrem İmamoğlu'nun telefonuna niye baktın? Hanımefendinin görevi bu, işi bu. İBB personeli Yakup Öner'in şoförünü almışlar. Soru, ne iş yapıyorsun? Yakup Öner'in makam şoförüyüm. İkinci soru, bu telefon numarasıyla niye bu kadar çok görüştün? Çocuk diyor ki, Yakup Bey'in telefonu. Peki neden görüştün? Diyor ki, şoförüyüm efendim. Görüşmeyeceğim de nasıl çağıracak beni diyor. Elbette her gün görüşeceğim diyor. Delil yok, örgüt yok, suç yok. Artık vatandaşın %70-75'inde bu söylenenlerin yalan olduğuna bir kanaat var. Turpun büyüğü dediler, bir şey yok. Dananın kuyruğu kopacak dediler. Kopan bir şey varsa bu kadar yalandan sonra kıyamet kopuyor sarayda. Ahtapotun koluna da inandıramadı. Telef edeceğim sizi dedi. Hiçbirimizi korkutamadı. Bundan sonra Erdoğan'a söylüyorum. Bir bana bak. Bir bu meydana bak. Hepimizin yüzüne bak. Biz burada korkan biri var mı? Biz korkuyu evde bıraktık Erdoğan. Evde bıraktık. Ama bir kez daha tarihi bir çağrıyı Bursa Kent Meydanı'ndan yaparım. Hemşerilerimin yanından bir çağrıyı yapıyorum. Sen bu savcının
iftiralarına güveniyorsan ben de arkadaşlarımın masumiyetine güveniyorum. Gel milleti hakem yapalım. TRT'ye canlı yayın yetkisi verelim. Bütün yargılamaları TRT'de yapalım. İftira da duyulsun, cevapları da verilsin. Hodri meydan. Bir de çıkmış siyaset er meydanında yapılır diyor. Bir kere siyaseti erler değil erkekler de yapar, kadınlar da yapar. Bunu bileceksin. İkincisi eğer mertlikten, cesaretten bahsediyorsan öyle bir tane savcının Meşe Ladin Çınar diye 3 odun yalancı şahidin arkasına saklanmayacaksın. Geleceksin Bursa Kent Meydanı'nda karşıma çıkacaksın. Hodri meydan. Sen salon adamısın. Sen sıcak seviyorsun. Sen kendini atadıklarını alkışlatıyorsun. Ben Ekrem'i, milletin kendisini alkışlatıyorum. Buradan bir çağrıyı daha tekrar etmek istiyorum. Bakın buradan bir beklentimi tekrar etmek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bu savcılık yazı yazıyor. AK Partili Bursalılar, MHP'li Bursalılar diyor ki şu iştirakin, şu şirketin ihale dosyalarını yolla. İstanbul Büyükşehir bütün ihale dosyalarını yolluyor. Ne yaptınız bu kadar çok diyor. Neden? 2019 yılından öncekileri ben ne yapayım diyor. Onları istemiyorum diyor. Be Allah'ın adamı. Eğer sen savcıysan, sen Cumhuriyet savcısıysan, sen ünvanında anlı şanlı Cumhuriyeti taşıyorsan, 2018'deki hırsızlık seni ilgilendirmiyorsa, sen bu Cumhuriyet'in değil, bir partinin aparatı olmuşsun. Bir partinin aparatı olmuşsun. Hadi yalanla. İlk başlarda, ilk günler sayfa sayfa iftiraları savcılık basın bülteni diye geçiyordun. O gün dediğin her şey yalan çıktı. Birine kanıt çıkmadı. Hadi desene 2019 öncesini istemiyorum. Yani AK Parti döneminde yolsuzluk varsa, AK Parti döneminde hırsızlık varsa ben onunla ilgilenmiyorum. Ben buraya Ekrem İmamoğlu'nda kusur bulmaya, bulamayınca icat etmeye, iftira atmaya geldim diyorsun. Bir de sonra çıkıp bu milletin yüzüne bakacaksın. Gün gelecek, bu millet hepinizden bunun hesabını soracak. Hepinizden. Değerli hemşerilerim, bunlar 19 Mart'tan bugüne 60 milyar dolarımızı yaktılar. Bu para 2,3 trilyon lira. Siz isteyince yok. Bursalı meyve üreticisi istedi mi yok. Araba pazarında, Vakıfköy'de armut üreten, şeftali üreten ablalarım, abilerim kredi kullanmak istedi mi en yüksek faiz. Borcunu ödeyemedi mi haciz. Bankaya borç, bankaya faiz. Bu paranın yarısı Türkiye'deki bütün çiftçilerin bütün borçlarını, bütün faizlerini siliyor, yarısı yine de kalıyor.
Bu para atanmayan 1 milyon öğretmeni atıyor, 3 yıllık maaşı da peşin yatırıyor. Bu para 14.500 lira alan emeklinin, bir göreyim 14.500 alan emeklileri. 14.500 alan emekliye 30.000 lira verelim mi? 30.000. Bu parayla veriyorsun, hem de 10 yıllığını peşin veriyorsun. Bu para öyle bir para. İşsizlere ayda 15.000 lira işsizlik maaşı verebileceğin, tüm öğrencilere 3.000 lira değil 30.000 lira KYK kredisi verebileceğin bir paradan bahsediyoruz. Bunun için Bursa'daki sanayici zorda, faizler yükseldi, %70'lere çıktı, KOBİ'ler dönmüyor, işçi çıkarıyorlar. Bursa'da 10 binlerce kişi bu ekonomik krizden sonra işsiz kaldı. İşveren mağdur, emekçi mağdur. Ama bir yandan eskiden krizler bir senenin kriziydi, aşılır giderdi. Kronik bir krizin içinde kaldık. O yüzden Bursa'dan bir kez daha yarından itibaren başlatacağımız bir süreci bu şehirden, bu emekçilerin, emeğin şehrinden, Bursa'dan haykırıyorum. İlk seçimde, seçim zora girdiğinde her şeye biz de yapacağız diyen Erdoğan, mülakatı kaldıracağız diyen Erdoğan söz vermişti. Enflasyonist ortamda yılda 4 kez, 3 ayda bir asgari ücrete zam yapacaktı. Ama geçen sene 12 ay 1 kuruş zam yapmadan emekçileri sefalete, açlığa sürükledi. Şimdi Temmuz geliyor. Bütün işçi örgütlerini ve işveren örgütlerini gezeceğim. Bu konuda hem işçiyi kayıran hem işvereni zora sokmayan bir formülü geliştirip ilan edeceğiz. Emekçinin hakkını Temmuz ayında asgari ücrete ara zammı almak için bir büyük mücadele başlatıyoruz. Bursa'dan ilk sloganları duymak isteriz. Ara zam hakkımız, söke söke alırız. 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 4 aylık enflasyon %13. 22 bin liralık asgari ücret verildiği günkü parayla TÜİK'e göre 3.000 lira kaybedip 19.000 lira oldu. ENA'ya göre 4.500 lira kaybedip 17.500 oldu. 17.002 liralık asgari ücret 4 ayda aldığı zammı kemirdi, yok etti. O yüzden şimdi Temmuz'da asgari ücrete bir ara zamı almak durumundayız. Bunu yaparken KOBİ'lerimizi, sanayicilerimizi mağdur etmeyeceğiz. İlan edeceğimiz paketle KOBİ'ye, sanayiciye, bilhassa küçük esnafa artan asgari ücretin yükünü sırtlarına koymayacak, prim ve vergi teşviğiyle bu yükü onların sırtından alacağız. İşverenin de yüzünü güldüreceğiz, emekçinin de ara zammını alacağız. Ara zam hakkımız, söke söke alacağız. Arka taraf hep birlikte Bursa Kent Meydanı'ndan bütün Türkiye'nin duyması için hep beraber haykırıyoruz. Ara zam hakkımız. Söke söke alırız. Ara zam hakkımız.
başkentlerinden bir tanesinden, Bursa'dan tüm emekçilere selam olsun. Bu tur sadece bir asgari ücret turu değil. AKP'nin 21 grevi yasaklayarak 200 bin işçinin hakkını yediğini biliyoruz. Buradan bir sendikalaşma kampanyasının müjdesini vermek isterim. Ülkemizdeki işçilerin %85'i sendikasız. Özel sektördeki işçilerin %90'ı sendikasız. Buradan işçileri sendikalı olmaya, mutlaka örgütlenmeye, örgütlü mücadeleyi yükseltmeye davet ediyorum. Bursalılar metal fırtınayı iyi bilirler. İktidar da unutmasın. Asgari ücrete zam yapılmazsa Bursa'dan ilan ediyoruz ki metal fırtınadan büyüğü geliyor. Emekçilerin kasırgası geliyor. Bu iktidarı yerinde tutmayacağız. ...81 ülkeden 89 partinin üyesi olduğu Sosyalist Enternasyoneli İstanbul'da 3 gün ağırladık. Bugün onları uğurladım. Onlar kapıdan, biz bacadan koştuk, Bursa'mıza geldik. Hepsi partimizin Avrupa Birliği'ne üyelik çabasını sonuna kadar destekliyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Avrupa Birliği'ne, Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olunca Türkiye'yi hızla Avrupa Birliği'ne sokacak. Şüphesiz soruyorlar, terörsüz Türkiye'ye ne diyorsunuz? Kan akmasın, gözyaşı dinsin, silahlar gömülsün, verilsin, terör bitsin. Yürekten destekliyorum. Ama hem terörsüz Türkiye'yi istiyoruz, hem gençler için yasaksız bir Türkiye istiyoruz, hem de gençler için vizesiz Avrupa istiyoruz. Hem de Kürdüyle, Türküyle her vatandaş için demokrasi istiyoruz, eşitlik istiyoruz, kardeşlik istiyoruz. Bir yandan 81 ülkeden 89 parti, başkanımız İspanya'nın başbakanı Pedro Sanchez, ben susacağım, dünyaya seni rezil edeceğim dedim. Dünyaya seni rezil edeceğim. Ne oldu? Ne oldu? Pedro Sanchez, dostum Pedro Sanchez diyordun. Pedro Sanchez İmamoğlu'na özgürlük dedi. Dünyanın sayılı liderleriyle görüşüyorum dedin. O sayılı liderlerin ülkeleri, insanları hepsi Türkiye'deki darbeden haberdar oldular. Buradan Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum. Küresel lider olmak için önce evde demokrat olacaksın. Adil olacaksın. Eşit olacaksın. Kumpasçı, iftiracı, mızıkçı olmayacaksın. Sen bunları yaptıkça sen küresel lider olamazsın. Olsan dünyaya rezil olursun. Hepimizi de rezil edersin. Bir taraftan da güya Suriye'de zafer kazanmıştın. Ne oldu? Suriyeli sığınmacılar gidecekti. Ne oldu? Bursa Suriyeci sığınmacıda en çok canı yanan illerden bir tanesidir. Soruyorum Bursa'ya, dönen Suriyeli var mı? Var mı? Hepsi burada. Buradan söylüyorum. Biz sığınmacı değil ama sığınmacı yaratan politikaların ve politikacıların düşmanıyız. Komşuda iç savaşı kışkırttılar. İstikrarı bozdular. Şimdi oradaki yönetimi, geçici yönetimde herkes temsil olacak dediler.
Onu da çözmediler. Her an bir iç savaş olma tehlikesiyle kimse ülkesine dönmüyor. Buradan, Bursa'dan bir kez daha hatırlatıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Suriye'de de barış, eşitlik, kardeşlik, demokrasi olacak. Tüm Suriyeli sığınmacılar memleketlerine gidecekler. Söz veriyoruz. Adalet, özgürlük ve bu uğurdaki mücadelemiz her gün artarak, çoğalarak devam ediyor. Bizim arkadaşlar her yerden klip çekiyorsunuz. Güzel güzel şehirleri gösteriyorsunuz. Bu Bursa'nın bu güzelliğini dronlarla çektiniz mi? Gitti mi drone? Gitmediyse bir göreyim. Drone operatörünü bir daha alkış. Aa, burada. Bir git bakalım şöyle. Bir git, hemşerilerin bir selamlasın seni. Haydi bakalım, haydi, haydi. Bursa, muhteşem Bursa. Gelincik tarlası Bursa. Ay yıldızlı al bayraklarıyla. Milletin kalesi Bursa. Seni seviyoruz. Seni bağrımıza basıyoruz. Bizi bağrına basan Bursa'ya yürekten selam söylüyoruz. Ekrem Başkan'ın selamlarını, saygılarını, sevgilerini iletiyoruz. Değerli Bursalılar, hepinize söz veriyoruz. Bizden başka kimsemiz yok. Bizden başka ülkemiz yok. Düşersek birbirimize tutunup biz kalkacağız. Üzülürseniz yanınızda olacağız. Siz açken biz tok yatmayacağız. Siz ağlarken biz gülmeyeceğiz. Küserseniz ilk adımı biz atacağız. Çünkü biz biriz, birlikte güçlüyüz. Ne korkuya boyun eğeriz, ne yoksulluğa alışırız, ne birbirimizin elini bırakırız. Bundan sonra biz ya hep birlikte başaracağız, ya hep birlikte kaybedeceğiz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hep beraber, kurtuluş yok. Tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz, kurtuluş yok. Tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz, kurtuluş yok. Tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Herkes imzaları attı değil mi? Ama görev bitmedi. İmza 20 milyona doğru gidiyor. 20 milyon olunca tespiti yaptırıp notere, ilgili kuruluşlara, ama imzanızı da kimselere vermeyip resmi kuruluşlara tespit yaptıracağız. Kimse korkmasın. Oğlum polis, imza atamam. Devlet memuruyum, imza atamam. Ya da çocuk ileride mülakata girecek, imza atamam. Bu kaygıların hiçbirisine gerek yok. İmzalar en güvenli şekilde korunuyor. Noter görecek. Mali Müşavirler Odası'ndan heyet isteyeceğiz. Bağımsız denetim kuruluşları görecek. Yerinde sayacak. Tutanak yapacak. Ama bizlerin, imza atanların imza föylerini alıp ilden, ilçeden, standlardan imza atmayan komşularımızı bulmamız, işçi kardeşlerimizi bulmamız, imza atmayanlara ulaşmamız ve en yüksek imzaya, seçmenin yarısından bir fazlasına ulaşmamız lazım. Attığımız imzayla sadece Ekrem Başkan'a değil, Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ'da, DEM Parti'nin genel başkanı Selahattin Demirtaş'a, Figen Yüksekdağ'da,
Bu arada bir partinin genel başkanını alıyorlar eskiden, öbürleri susuyor. Onunkini alıyorlar, berikiler susuyor. Alan gemisini yürütüyordu. Bu meydanların farkı bu. Bu meydanlar demokrasi diyenlerle otokrasi diyene karşı büyük bir muhalefet birlikteliğinin meydanıdır. Bu meydanda en sağdan en sola kadar seçmenler var ama ortak noktaları demokrat olmalarıdır. İyiliği sırf kendisine değil, demokrasiyi sırf kendisine değil, ötekine de isteyebilenlerdir. İşte bu bakış açısı Türkiye'nin gelecek yüzyıla güvenle bakacağı iktidarının bakış açısıdır. Hepinize helal olsun. Bir çağrım Bursalı AK Partili gençlere, tercih sizin, kapımız açık ama AK Parti'de siyaset yapmak istemişsiniz. Bence hiç yapmamaktansa kendini nerede hissediyorsan orada olmak doğrudur. Ama şöyle bir sorun var AK Partili gençler. Ne diyorsunuz AK Gençlik? Sizin genel başkanınız, ülkenin şu anki Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan partisini kurdu. Allah nasip etti. 23 yıl müsabaka yaptık. Maçları hep o kazandı. Hep o yendi. Biz 47 yıl yenemedik. Millete küsmedik. Afra tafra yapmadık. Maçı bırakmadık. Sahadan kaçmadık. Şimdi 23 yıldır kazanan genel başkanınız geçen sene 31 Mart'ta bu millet bu sefer de öyle takdir ettiği için maçı kaybetti. Biz kazandık. Ekrem Başkan, Mansur Başkan, Mustafa Başkan kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Şimdi genel başkanınız sahadaki topu almış, kolunun altına koymuş, oynamam, oynatmam diyor. Eve götürüyor. Topu keseceğim diyor. Bir daha maç yok diyor. AK Gençlik, dededen topu alın, babadan, reisten topu alın. Deyin ki, dede niye kaçıyoruz? Vaktiyle oynadın, kazandın. Bir kere de kaybettik. Topu ver. Biz maç yapacağız. Belki de kazanacağız. Buradan söylüyorum. AK Partili gençler bunu yaparsa belki bir seçim, 2 seçim kaybederler. Ama tarihe korkaklar, kaçaklar ve antidemokratlar, otokratlar olarak değil, sağcı, muhafazakar demokratlar olarak geçerler. Topu alın dedenizden, kestirmeyin topu. Attığınız her imza, attığınız her adım, yaptığınız her alkış, ağızdan çıkan her slogan öyle dört başı mamur bir demokrasi mücadelesi. İçindeyiz, fark etmiyoruz. Yıllar geçecek, oradaydım diyeceksiniz. O pazar günü Bursa'da Kent Meydanı'ndaydım. Ben o gece Saraçhane'deydim. O gün Konya'daydım, Van'daydım, Mersin'deydim. Ve biz başardık diyeceksiniz. Biz bunu başardık. Sandığı biz kurtardık. Demokrasiyi biz kurtardık. Ülkeyi 100 yıl öncesi gibi omuz omuza hep birlikte biz kurtardık. Bugünlere memleketi biz getirdik diyeceksiniz. Siz hepiniz demokrasinin kahramanlarısınız. Siz bu ülkenin umudu, gururusunuz. Her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Ve attığımız imzalarla, adımlar, sloganlar ve alkışlarla söylediğimizi hep bir ağızdan bir kez daha söyleyelim. Ey Erdoğan! Ben milletim. Milli iradeyim. Adayımı bırak. Sandığı getir.
Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Geldiniz, onur, şeref, gurur, güç verdiniz. Şimdi hep birlikte yola çıkıyoruz. Hep birlikte yürüyoruz arkadaşlar. Yürüyelim arkadaşlar. Yürüyelim arkadaşlar.